Tamer 3 yıldır volkanların peşinde. İjen ise şimdiye kadarki en sıra dışı duraklardan biri. Bugün bildiğiniz tüm doğa yasalarını bir kenara bırakın. Endonezya'nın kalbinde güneş battığında kurallar değişiyor. Burada ateş bir hayalet gibi elektrik mavisi yanıyor. Burası İjen. Dünyanın en büyüleyici ama bir o kadar da ölümcül noktalarından biri. Arkamda gördüğünüz İjen Gölü. Birazdan kraterin içinde batarya asidi kadar güçlü bir gölün kenarında duracağız. Banyuwangi'ye giden yol 5 saat sürdü. Sıradan bir halk otobüsüydü ama Java camın arkasından bile kendini izletiyordu. Şu an Legions'deyiz. Burası yaklaşık 500 metre ve saatimiz 12:38'i gösteriyor. Zirveye çıkışımız yaklaşık 3 saat sürecek. 1 saat motosiklet yolculuğu. Tahmini hızlı gidersek 2 saatte trekking olacak. Oraya gittiğimizde saat yaklaşık 3-4 gibi olacak. Bu sayede mavi alevler görebiliriz ve sonrasında gün doğumunu izleyip dönmeyi hedefliyoruz. Şu an yola devam ediyoruz. Yanımızda taksi var. Ferrari. Lamborghini. İnsanlar yorulmuş dinleniyor burada. Ve çok fazla yabancı insan var. Şu an 2220 metredeyiz. Yaklaşık 500 metre kaldı zirveye ve gerçekten çok kalabalık. Şu an saatimiz 3:40. Gün doğumuna 2 saat var. 5:30-5:40 gibi güneş doğuyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Zirvede görüşürüz. Burada en büyük tehlike volkanik gazlar. Özellikle kükürt dioksit gibi gazlar yoğunlaşınca maske olmadan krater içinde uzun süre kalmak ciddi risk. Gördüğünüz bu manzara bir kamera hilesi ya da bilim kurgu filminden bir sahne değil. Yerin derinliklerinden yükselen kükürtlü volkanik gazlar çatlaklardan 600 derece santigrat dereceye kadar sıcaklıkla çıkıyor. Oksijenle buluştuğu an tutuşuyor ve karanlıkta bu yüzden mavi parlıyor. Gece olunca gazların bir kısmı yoğunlaşıp sıvı kükürde dönüşüyor. Yanarken yamaçlardan aşağı akıyor. İjen, dünyanın en büyük mavi alev alanıdır. Yerel halk buraya Api Biru yani mavi ateş diyor. Mavi ateşin görülebileceği diğer yer ise Etiyopya'daki Dallol Dağı'dır. Bazı yerel anlatılarda alevlerin koruyucu ruhların uyanışı ya da ruhların dansı gibi yorumlandığını da duyuyorsun. Ve tam bu noktada işin romantizmi bitiyor. Çünkü volkanik aktivite arttığında ve rüzgar yön değiştirdiğinde krater bir anda yoğun volkanik gazla dolabiliyor. Bu gazlar özellikle kükürt bileşikleri içerdiği için gözleri yakıyor, boğazı tahriş ediyor ve nefesi kesebiliyor. O yüzden burada maske opsiyon değil. Dağ her gün tonlarca saf sülfürü dışarı kusuyor. Bu sarı taşlar sanayiden kozmetiğe kadar pek çok alanda kullanılacak kadar değerli. Ancak bu değeri ortaya çıkarmak için birilerinin bu zehirli labirentin en dibine inmesi gerekiyor. Bazıları buraya sadece fotoğraf çekmek için gelmiyor. Hiçbir koruyucu ekipman olmadan sadece bir bez parçasıyla bu zehirli dumanların içine dalıyorlar. Omuzlarında 90 kiloyu bulan sarı taşlarla dik yamaçları her gün defalarca tırmanıyorlar. Bizim büyüleyici bulduğumuz bu yer, onlar için ekmek parası ile yaşam arasındaki o ince çizgidir. Kükürt madencileri her yıl bir adak töreni yapıyor.
bir keçi kesip başını kraterde gömüyorlar. Bu, önümüzdeki yıl belalardan korusun diye yapılan eski bir ritüel. Hugo, I can reach you. Böyle bir rotada ilerliyoruz. Çok fazla insan var, çok fazla turist. Güneş doğduğunda mavi alevler kayboluyor ve yerini dünyanın en güzel ama en tehlikeli göllerinden birine bırakıyor. Rengi o kadar davetkar ki içine atlamak isteyebilirsiniz. Ancak bu gölün pH değeri neredeyse 0. Yani bir araba aküsünden daha asidik. İçindeki yüksek hidroklorik asit bu turkuaz güzelliği tam bir ölüm tuzağına dönüştürüyor. Bu suyla temas eden her şey saniyeler içinde çözülmeye mahkum. Yaklaşık 1 kilometre genişliğe sahip. Dijeni eşsiz yapan şey tek bir olay değil. Aynı kraterde aktif gaz çıkışı, aşırı asidik bir göl ve insan emeğiyle yürüyen bir madencilik bir arada. Ve burası hala aktif bir volkan. Dijen, doğanın bize sunduğu en büyük paradokslardan biri. Hem cennet kadar güzel hem de cehennem kadar sert. Bu mavi ışıkları görmek bir ayrıcalık mı, yoksa doğanın acımasızlığına bir tanıklık mı? Karar sizin.